Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün Kan Kusup Kızılcık Şerbeti konuşacağız. Konuşmayı sevdiğimiz bir dizi ama bu bölüm eleştirilerimiz de olacak. Hazırsan başlayalım, gönder gelsin. Kızılcık Şerbeti'ni konuşuyoruz. Biz en son bıraktıktan sonra yine olaylar karıştı. Her şey birbirine girdi. Dilersen başlayalım hemen. Şimdi özellikle Alev Abdullah Pembe üçgeninde garip bir durum oldu. Abdullah Bey Alev'le Rüzgar'ın söz kurdelesini kesti ve orada da garip bir hayal gördük. Alev'in hayalini gördük. Alev'in hayali mi yoksa ikisinin de hayali miydi? Ben onda çok emin olamadım. Onlar gerçekleşmedi. Öyle bir şey olsaydı dizi nereye giderdi kim bilir. Acayip bir yere gidebilirdi. Kızılcık Şerbeti öyle bir dizi ki bu gerçek olsa ben şaşırmaya da bilirdim. Bu arada o sahne o kadar uzun tutulmuş ki bir ara sona doğru acaba gerçek mi oluyor falan dedik yani. Evet, iyi bir şekilde gerilimi orada vermişler bence. Keşke olsaydı falan. Ama o aks biraz kopacak gibi. Şu anda Rüzgar tarafı bayağı ilerlemeye devam ediyor. Daha bunun hani biraz evliliğe doğru giden durumlar olacak. Bir de Alev'le Rüzgar arasına giren Ebru Destan'ın karakteri sanki araya bir fitne falan koyacak gibi. Çünkü hani öyle baktı gibi bir durum var. Bir de cici anne de oldu bu bölüm Alev. Çok enteresan, onu hemen ne yaptı? Annesine teslim etti çocuğu, siz bakarsınız falan diye. İkon ya, gerçekten inanılmaz bir karakter ya. 39. bölüm ve önümüzdeki bölümlerle alakalı yine şöyle bir aks vardı. Nursema, Abdullah Bey ve Pembe Hanım'la, yani Nursema aslında ailesiyle biraz ipleri koparır gibi oldu. Çünkü Abdullah Bey arka tarafta kızını işten çıkarttı. Tabii canım. Yani içinde baltılıyordu eskiden, hani gel bizim şirkette çalış, bu ne oluyor falan tarzı, işte sen barlarda çalıp söylüyorsun, ben bunu tasvip etmiyorum tarzında konuşmaları vardı. Herkesin hayatına müdahale etmeye çalışan bir yapıda karı koca var. Pembe Hanım'la Abdullah Bey yani. Evet, Ünallar biraz böyle sanki. Tabi Nursema'nın öbür tarafta da Umut'la geçim sıkıntısı derdine düşmüş bir aile izliyoruz aslında. Ya şey çok acayip değil mi? El bebek gül bebek büyütülünce tabii varlıklı bir ailede kız hayatında pazara bile çıkmamış. Hep her şey toptancıdan hazır geliyor eve falan. Şimdi şey diyor, markete benim param yetmez, pazara gideyim. Bilmiyor ki pazar daha pahalı yani falan. Bir de oradaki kaos içerisinde bir şeyleri almayı unutması, alamaması ve işte ondan sonrasında da patates alıp patates yemeğini kıymasız yapması falan. Güzel detaylardı ya. Karakter ikisi arasındaki diyalogları iyi ilerletiyor bence. Bir nakit sıkıntıları var. Bu gelecek bölümde doğalgazın evde kesilmesiyle birlikte sıkıntıların çıkmasını da artıracaktır ikili arasındaki. Bu nakit problemi ailesine de bağlı kalmasını bir noktada sağlayacak ya sanırım. Nursema'nın kopmaya çalışıyor. Ailesinden bağımsız bir birey olmaya çalışıyor. Ama bu yaşına kadar birey olmaya çalışmamış. O yüzden çok zorlanıyor. Bir de önceki incelemelerde şundan bahsediyorduk ya. Umut'la Nursema arası ayrılmaya kadar gidebilecek durum olabilir mi diyordu. Tabii çok da iyi gitmiyor bir noktada. Şimdi beraber yaşamanın, bir evli çift olmanın zorluklarını görüyorlar. Tabii ki de baba ocağı değil orası. Yani sen çok zengin, varlıklı bir aileden geliyorsun. Dünyaya kapalı bir aileden geliyorsun. Şimdi evlendin ve ailen de zaten haklı bir şekilde bence res çektin. Zorluklarını da göreceksin. Eskisi kadar her şey kolay olmaz. Ama Umut da sanki hani bu ilişkide gerçekten adım atan biri değil mi? Ya hiçbir sorumluluk almıyor. Abi 600 kaç lira verdi? 1000 lira mı verdi? 400 lira verdi ya. 400 lira mı? 500 lira mı? Yani o parayla abi ne alabilirsin ki yani? Hani sen madem hani Nursema bilmiyor da sen biliyorsun. İnsan bari vermeye utanır. Kredi kartı falan geçir falan, hallederiz der bir şekilde, ne bileyim. Çok ilginç bir muhabbetti. Çok sorumsuz bir adam ya. Yani Umut'un tavrı da çok acayip. Hani biz para istemiyoruz. Araba var. Araba zaten Abdullah Beylerin. Arabayı kullanıyorsun ama. Yok. Mesela orada çok gurursuz davranabiliyor. Ama babanın karşısına geçtiğinde çok gururlu bir adammış gibi davranıyor. Umut'ta da o gerçeklik var. Onun harici Alev'den zaten para almıştı Umut. Her bölümde para alacak hali yok. Yani Alev tabii ki de verir ama bilmiyoruz, bunların bundaki sıkıntısı sanırım gelecek bölümde de sıkıntı yaratacaktır yani. Abdullah Bey'le daha çok yüzleşmesini göreceğiz galiba Umut'un. Nursema da aralarında olacak bu üçgende. Dizinin favori çifti Ömer'le Kıvılcım boşandı. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ömer karakterinde bence çok bocalama oldu senaristler tarafından. Çok hatalı kararlar verdiğini düşünüyorum. Yani çok sahiciliğe aykırı bir tutum oldu Ömer tarafında. Yani dizideki favori çiftin bu şekilde ayrılık noktasına gelmesi çok saçma geldi bana. Çünkü Ömer'in direkt Kıvılcım'a
benim hayatımda aşık olduğum yeni biri var falanla buraya getirmesi falan. Başka bir şey denilebilirdi sanki orada. Hemen boşanmaları gerekir miydi ya? Ben onu çok anlayamadım. Bu dizide zaten çocuğun velayeti mevzusu oluyor. Hemen kız akli dengesi değil deyip hemen hukuki süreçte bir şeyleri hallediyorlar. Boşanma tek tıkta oluyor. Türk hukuk sistemi bu kadar hızlı çalışmıyor bence abi. Hani bu kadar da hızlı çalışmıyor tek bölümde. Yani bir hafta bile sürmeden nasıl tık diye boşanabiliyorsun tek celsede? Çok emin değilim bu noktada. Hani iki taraf da tamam istekli de. Neden apar topar boşandı? Mesela bu bölüm ben şeyi çok bekledim boşanmadan önce, atıyorum. Tam boşanma kısmında hayır falan demesini bekledim ben mesela. O karakter derdi, benim bildiğim karakter. Yani Değil mi? Ömer yapardı. Ömer bunu yapardı. Tık diye boşandı. Kız getirdi bir tane falan. Sonra da ilerleyen bölümde de göreceğiz ki Kıvılcım'ı o kız herhalde gerçeği açıklayacak. Yani Ömer'in ona para verdiğini ve aslında öyle bir ilişkinin olmadığını aralarında falan. Ya iş işten geçti yani. Şimdi de Kıvılcım'ın Ömer'e bunları öğrendikten sonra güveni tamamen yıkılır. Aldatsan daha iyiydi be adam yani. Yani biz bu dizide gerçekten çok iyi yazıldığını söylüyorduk hep. Tabii. Fakat bence Ömer kanadında hatalı kararlar oldu hikaye açısından. Oyuncu çıkacaksa diziden anlayış gösterebiliriz ama eğer bu sezon full kalacaksa saçma sapan bir hikaye girdiniz siz. Ya Ertuğrul İslamoğlu geldi diye mi, işte Nursema'yla olmayacak diye mi bu aksa kaydırdınız da bu çift boşandı, Ömer'le Kıvılcım boşandı. Ertuğrul İslamoğlu da yani bilemiyoruz, hani Nursema'ya hala yanıklı söz konusu ama Kıvılcım'dan da hoşlanıyor gibime geldi. Yani sanki Ömer'den de böyle izin alır gibi bir konuştu ya, biz hani gideceğiz falan dedi. Sanki Ertuğrul İslamoğlu oraya kayıyor gibi bir durum var. Ya o ilişkide çok saçma olur öyle bir şey çıkarsa, çıkmayacağını düşünüyorum ben. Özellikle Kıvılcım, Ömer ve sonrasında Ertuğrul İslamoğlu'nun dahil olduğu hikaye aksı bana çok bocalamış gibi geldi. Burada da senaristlere hani hep övdük ama burada da biraz eleştiri sunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bence de bu sezon zaten çok böyle geçen sezonki gibi acayip yükselten, çok konuşulacak sahneler fazla olmadı. Hala ilk sezondaki etkisi sürüyor olayların. Rakip dizide biraz düşünce herhalde senaristler de biraz gaflete düşüp hani ya bu da böyle uzatılmış şu anlık şu süreci bakarıza geldiler bir noktada. Ama bence çok açmamaları lazım oluyor. Yani bitirecekseniz hızlı aksiyon alıp farklı olaylar bize gösterin. Orada daha skandal yaratacak tarzda. Bir de Kızılcık Şerbeti'nin şöyle bir avantajı vardı. Dizide bir bölümde inanılmaz kaoslar kopabiliyordu. Sanki senarist de hani bu olayı biz bayağı götürelim'e gitmeye başlamış. Çünkü dizinin hani reytingleri de yükseldi. Bayağı da seyrediliyoruz gibi bir tarafta ama Kızılcık Şerbeti'nin ana başarısı sanki olayları hızlı çözmesiydi. Olayları hızlı çözüp farklı olayları da gelecek bölümlerde olacağına dair esintiler bırakarak bir çengel atmasıydı. Bu sezon sadece Doğa ile Fatih üzerinden bence bu çengeller ilerliyor. O da zaten bir satranca döndü. Onun harici çok böyle zekice kurulmuş bir hikaye çok fazla izleyemiyoruz. Yani Abdullah Bey ile Alev hikayesi de aslında geçen sezonun hikayesiydi baktığımızda. Yeni olaylar açmaları gerekebilir. Yani Mihri ile Metehan kanadı bence iyi olabilir aslında. Oradan ilerlerler. Bir noktada da Ertuğrul İslamoğlu'yla Kıvılcım arasında bir şeyler oluyor gibi olur. Olmaz. Orada tekrardan müdahale olan bir Ömer Bey görürüz büyük ihtimal. Ama bu sezon biraz tembellik var gibi. Var bu sezon bayağı ağır akıyor yani. Nilay sonunda doğurdu abi. Evet, erken bir doğum oldu. Ters dönmüş bebek. Yani oradan bile hastaneden kaçıyor yani çocuk şey. Herkes görsün onun doğumunu falan diye yani. Acayip bir panik kısmı vardı. Doğa ile olan konuşmalarını çok beğendim. Ya kadın duygusal bir şey konuşurken bile pot kırabiliyor ya. Hani sen bebek mevzularını bilirsin falan, işte çocuk mevzularını bilirsin, sıkıntıyı falan tarzındaki diyalogları çok acayipti. Yakınlaşmaları ve hoşuma gitti bu bölüm. Bu arada Nilay'ın her şeyden soğumuş tavrı da çok Türk dizilerinde ve ekranlarda gördüğümüz bir anne değil. O da bence mesela senaristlere olumlu yönden bakabileceğimiz bir taraf. Çünkü Nilay'ın bu kadar isteksizliği, işte emzirme olaylarından kaçması, hani o annenin loğusa bunalımını ekrana taşımaları bence çok güzel olmuş. Oyuncu da çok iyi değil mi ya? Nilay acayip oynuyor yani baktığınızda, bu bölüm inanılmazdı. Ve Nilay'ın o dilinde kemik olmayan tavrı ve her şeyi pıt pıt söylemesi hamilelikten sonra inanılmaz açığa çıkan, işte o altın mevzusu vardı ya. Hangi altından getirdiniz, ne getirdiniz falan. Yani çok cuk oturmaya başladı. Yani Nilay tarafı hikayede çok iyi gidiyor bence. Ve tabii dizinin ana aksı aslında Doğa Fatih satrancı. Karıştı orası. Ama bu süreçte şu an kadar en büyük kaybeden Doğa oldu. Fatih çünkü
Hep bir adım önde ya. Hep bir adım önde sezon başından beri. Çocuğun kaçırılma olayından beridir hep bir adım önde. Bayağı bir tecrübelendi bu konuda ve aklı hep şeytanlığa da çalıştığı için kafayı iyice bozdu yani. Avukatı da kendisine büyük ihtimal bağlayacak bir noktada. Doğa her açtığı cepheyi kaybediyor şu ana kadar. Ses kaydı mevzusu falan da fena değildi. Ya kafede ben hiç beklemiyordum arka masada oturan birinin böyle bir şey yapmasını. Bu süreçte çok ilginç ya. Şu ana kadar Doğa buradan nasıl çevirecek onu izlemek keyifli olacak bence. Ama bir noktada herhalde öyle bir adım göreceğiz ki Doğa'dan, hani hepimizin ağzı açık kalacak herhalde. Ya dizide çok fazla açılacak daha olaylar var ama önceki incelemelerde de söylediğimiz gibi ikinci sezonda inanılmaz tepe yapacak bir olay hala göremedik. Ve yakın zamanda da görebileceğimizi düşünmüyorum. Ben de çok böyle wow bir şey göremedim. Bunu hangi karakter üzerinden yapacaklar göreceğiz. Kendisine rakip gördüğü diziye çok benzemesin, gevşemesin. Kendisini diri tutmaya çalışsın diye buradan senaristlere bir not düşerim. Umarım yazılan hikayeler gevşemez ve tembelleşmez diyelim. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videolarımızı büyük bir ilgiyle takip ediyorsunuz. Bu yüzden de sizden bir ricamız var. Videomuzu şöyle bir beğenip kanala da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.